Herkese merhaba. Bugün Ankara Gölbaşı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bakap'tayız. Şu an bulunduğumuz yer Vişne Bahçesi. Gördüğünüz gibi hava kapalı, son derece rüzgarlı ve Ankara'nın meşhur ayazı başlamış. İlkbaharda çok daha güzel olacağına eminiz ama biz açıldığını duyduktan sonra dayanamayıp gelmek istedik. Vişne Bahçesi'nden başlayalım bakalım durağımızı gezmeye. İyi seyirler efendim. Gördüğünüz gibi ucu bucağı görünmeyen bu alanda kiraz bahçesi. Girişteki tabelalara göre kayısı bahçesi, badem bahçesi, kızılcık bahçesi, hatırlayamadığımız şu an onlarca bahçe Bakap içerisinde mevcut. İlkbaharda ağaçlar yeşermeye, çiçeklenmeye başladığında eminim ki çok güzel bir görüntüsü ve muhteşem bir kokusu olacak. Park her ne kadar ziyaretçi kabulüne başlamışsa da tam anlamıyla bitmemiş. Pek çok yer inşaat halinde. Kamp alanı, karavan alanı, festival alanı, kafeteryalar, gölet ve Survivor alanı tamamlanmamış. Biz buranın gölet alanı olduğunu düşünüyoruz. Ama eminim ki tamamlandığında çok keyifli bir hal alacak. Survivor alanının varlığı bile bizi bir heyecanlandırdı. Bu arada inanılmaz bir soğuk var. Bilenler bilir, Ankara soğuğuyla meşhur bir şehirdir. Ayazıyla meşhur bir şehirdir. İnanın bu soğukta çekim yapmak da, buralara kadar gelmek de büyük bir özveri istiyor, öyle söyleyeyim. Yetişkin ağaçlar dikilmiş. Şöyle biraz daha yaklaşırsam gösterebileceğimi düşünüyorum. Sanıyorum bu bir elma ağacı. Üzerindeki kırmızılar da meyveleri. Bakalım boyumuz yeterse almayı deneyelim bir tane. Hoplaya zıplaya, çamurlara düşüre 3 tane elma toparlayabildik. Lezzetli görünüyorlar aslında. Kırmızı. Bakalım konuşamadım. Çok özür diliyorum. Su bulabilirsek temizleyip yiyelim. Tatları nasılmış? Her biri son derece geniş bir alana yayılmış meyve bahçelerinden şu anda kayısı bahçesindeyiz. Bu arada ben kayısı çiçeğinin kokusuna bayılırım ama tabii ki mevsimin artık kış olmasından dolayı ağaçların yaprak dökmemiş olması bile bir mucize diyelim. Bu arada yetişkin ağaçlar dikilmiş. Şöyle sizlere yakından da bir kayısı ağacını göstereyim. Bu arada yeni yağmur yağmış. Hem toprak ıslak çamur hem de yenilebilir bir sürü ot var. Rahmetli anneannem olsaydı eminim poşet ot toplayıp buradan akşama salatasını, yemeğini, böreğini hazırlardı bizlere. Alan çok büyük bir alan. Arabasız mümkün değil, gezilemez. Bahçeler ve tesisler arasındaki yollar yeterince geniş. Arabayla gezme seyahati uygun. Şöyle size de göstereyim. Ama dediğim gibi her ne kadar açılmış olsa da tamamlanmamış henüz. Şu karşımda parmağımla gösterdiğim yerde bir inşaat.
Bu arada Ankara'dan uzakta olup da Ankaralı olan hemşehrilerimiz, arkadaşlarımız, takipçilerimiz varsa Ayaz'ın hem resmini buradan gösterelim size, hem de videoya ses atmayalım ve sesini dinleyin lütfen. Ayaz hasretinizi giderin. Tesis içerisinde spor alanları da mevcutmuş. Şöyle yakınına gidelim biraz da. Şöyle göstereyim size. Çok sayıda saha var. Şu an gündüz olduğu için ışıklandırmalar kapalı ama gördüğümüz kadarıyla parkta ışıklandırma sorunu olmayacak. Bu arada ailecek geldiğinizde çocuklarınız tesisleri kullanırken size banklarda, kamelyalarda soluklanabilirsiniz. Büyüklü küçüklü patili dostlarımız da şimdiden yerlerini almışlar. Koşuşun sevimliliği. Burası da sebze bahçelerine ayrılmış alanmış ama tabii şu an ekim dikim zamanı olmadığı için boş. Toprak sürülmüş, havalandırmış. Ekilmek için mevsimini bekliyor. Parkın şu alanı da ziyaretçiye kapalı zannediyorum ama biraz ilerleyip bir bakalım burada neler varmış. Şöyle gelen fideleri gösterelim size. Bunlar dikilmeyi bekliyorlar anladığım kadarıyla. Burası 100. yıl dostluk bahçesiymiş. Karşıda bir su birikintisi var. Oraya doğru bir ilerleyelim. Biraz evvel çekip gösterdiğim spor tesisleri parmağımla gösterdiğim noktadan başlayıp böyle buraya kadar devam ediyor ve 1, 2, 3, 4 ya da 6 sıra zannediyorum. Bunu da fazlalığını ve sayısını anlatabilmek için bir kez daha söylemiş olayım. Saksı içinde bile olsa şu görüntüyü çok seviyorum. Sarmaşık köprüler. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin ama sanki bunlar lavanta. Kokluyorum, mis gibi kokuyorlar. Şöyle yakından da bir tanesini size göstereyim. Bu arada Eskişehir'de denemiştik biz. Lavanta kahvesi inanılmaz güzel bir kahve. Son derece içimi yumuşak, tadı, kokusu, aroması bizi çok etkilemişti. Çok beğenmiştik. Tadı damağımızda kaldı. Bulabilirseniz mutlaka deneyin derim. Sevgili takipçilerimiz, hem çılgın hem kaplumbağa olmak bu soğukta kendini suyun kenarına atmaktır. Rüzgar hem telefonu hem gözlüğümü zorluyor. O kadar şiddetli. Suyun içindeki dalgalanmadan da bu şiddeti görebilirsiniz. Sesini duyabilirsiniz hatta. Ve şöyle hızlı bir çekimle sizlere aktarmış olalım. Backup'ta şu an sadece birinci etapın açılışı tamamlanmış. Açık olan etaptayız. Videonun ilk partında gösterdiğimiz yerlerin henüz yapımı tamamlanmamış. Burada köy meydanı varmış, mini golf varmış, seralar varmış, oyun alanları, kafeler varmış. Bisiklet yolunu da şöyle kısaca çekeyim. Karşımda gördüğünüz alanlarda tuvaletler var.
yapımı tamamlandığında satış birimi olacakmış ve mescit açılacakmış. Başlayalım o zaman. Denk gelmişken bunu da göstereyim. Mangal yapmak yasakmış sevgili arkadaşlar. İlerleyelim. Milli golf alanı burası. Gördüklerinizde minik minik birer golf sahası. Aşağıda görünen kısım çocuk oyun alanı. Buraya da sanıyorum baharda su doldurulacak ve bir havuz olacak. Bu karşıdan henüz konteynerler, çardaklar var. Etaplar tamamlandıkça malzemeler buradan taşınacakmış. Bu soğuğa, bu ayaza rağmen güller yol boyu kırmızı kırmızı açmış ve rüzgarla beraber birlikte mis gibi bir koku yayıyor. Ben de şuradan birkaçını size yakından göstereyim. Dut bahçesindeyiz. Bahçede ne var, rengarenk gülleri yine size kısaca göstereyim. Sonra da başını gördüğümüz, sonunu göremediğimiz dut bahçesine kuş bakışı bir göz gezdirelim. Mevsim geçişiyken hazır size hatırlatmak istiyorum. Dut kurusunu kaynatırsanız, dut kurusunu demlerseniz öksürüğe, enfeksiyona, iltihaplanmalara, grip ve soğuk algınlığına birebir bir çözüm. Doğal bir antibiyotik. Mutlaka ama mutlaka mevsim geçişlerinizde evinizden, çaydanlığınızdan, ocağınızın üzerinden eksik etmeyin. Ihlamurun içine, nane limonun içine sade olarak mutlaka koyun. Tatlandırmak için dut pekmezi ya da hakiki bir balla afiyetle tüketin. Kesinlikle ama kesinlikle deneyin bunu. Çok faydasını göreceğinize eminim. Bu yolda köy meydanına gidiyormuş. Bahsettiğim gibi henüz yapımı tamamlanmadığı için ve mevsimden dolayı tam yeşermediği için bu bizim için bir fragman ziyareti oldu. İlkbaharı dört gözle bekliyoruz. Ağaçlar yeşersin, meyvelerin çiçekleri buram buram koksun, teker teker meyveler tanelenmeye başlasın, kapalı olan alanlar açılsın. Tekrar mutlaka ama mutlaka burayı ziyaret edeceğiz. Alandaki hayvanlar dahi soğuktan etkilenmemeleri adına, bu arada kar mı, yağmur mu bir şey serpiştirmeye başladı. Sanıyorum kar serpiştirmeye başladı. Hayvanları da korunaklı alanlara almışlar. Nasip olursa ilkbaharda, yaza doğru ziyaret ettiğimizde daha kapsamlı, daha yeşil, daha güzel bir şekilde sizlere selam vereceğiz. Sürçülisan ettiysek affola diyorum. Çok soğuk, yağışlı, bahsettiğim gibi kar yağışı başladı ufak ufak buraya. Rüzgarlı ve ucu bucağı olmayan bir alandayız. Çılgın kaplumbağa olarak biz çılgın hayatımıza bugün burada bir gezi rotası ekledik. Siz de paylaşımlarımızı seviyorsanız YouTube, Instagram, TikTok hesaplarımızı takip etmeyi, bildirim zilini açarak paylaşımlarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve videolarımıza yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ankara'nın ilk karını da Bakap'ta karşıladık. Gölbaşı'nda. Hoş geldin kış diyelim o zaman. Videoda ne kadar belli olacağını kestiremesem de kar yağışı hızlandı. Kar deyince hepimiz çocukluğumuza gidiyoruz. O yüzden bu anı
2023 kışının ilk karını sizlerle paylaşmış olalım efendim.